YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra uzun bir videoyla sizlerle birlikteyim. Nasılsınız? Arayı açtık. Umarım sizin keyifleriniz yerindedir. Ben bu arayı açtığımız sürede Sydney'e taşındım. Eski yaşadığımız kasabadan ayrıldık. Şu an Sydney'deyim. Sizlere Sydney'den sesleniyorum. Bu videoda öğrenci olarak Avustralya'ya gelirseniz karşılaşacağınız zorluklardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Evet, o çok beklediğiniz Avustralya vizeniz çıktı. Avustralya'ya öğrenci olarak geliyorsunuz. Peki sizi hangi zorluklar bekliyor? Bunu belki acentalar söylemiyor, belki sosyal medyada bunları görmüyorsunuz ki ben de öğrenci hayatı çok yaşamadığım için, yani dil okuluna gidilen bir öğrenci hayatı çok yaşamadığım için belki benden dahi görmediğiniz sorunlar olacak. Ben bunları size bu videoda anlatacağım. Şimdi şöyle ki ben Avustralya'da hiç dil okuluna gitmedim. Öğrenciyken bile sertifika programına gidiyordum, haftada bir gidiyordum. Ama genelde öğrenciler önce dil okuluyla gelip daha sonra sertifika programına gidiyor. Dil okuluna haftada 5 gün gidiyorsunuz. Çevremde dil okuluna giden öğrencilerden gördüğüm şey haftada 5 gün okula gidip hem derslere odaklanmanın, hem iş bulmanın, hem ev aramanın, iş bulunca onda çalışmanın falan zor olduğu yönünde. Ben neden bunları yaşamadım? Çünkü ben Work and Holiday vizesiyle geldim. Work and Holiday vizesinde okula gitmeniz gerekmiyor. Yoldan yürüyeyim. Yolun ortasından gidiyorum. Work and Holiday vizesinde okula gitmeniz gerekmiyor. Tam zamanlı çalışma izniniz var. İstediğiniz yerde çalışabiliyorsunuz. O yüzden çok daha kolay, çok daha esnek. Bir okula para ödeme derdiniz yok. İşte çok kolay bir vize yani. Eğer alırsanız aldıktan sonra çok kolay. Full time çalışma izniniz oluyor ve okula da para ödemiyorsunuz. O yüzden ben önce o vizeyle geldiğim için öğrenci olmanın zorluklarını çok yaşamadım. Daha sonra da dediğim gibi sadece okula bir gün gidilen sertifika programlarından birine gittiğim için de yine haftanın 5 günü harıl harıl okula gitme stresim olmadı. Ama eğer siz dil okuluyla geliyorsanız böyle bir sorununuz olacak. Haftanın 5 günü okulda olmak zorundasınız, okula gitmek zorundasınız. Çünkü öğrenci olarak geliyorsunuz. Ve bazı okullarda devam zorunluluğu var. Eğer %80'in altına düşerseniz okul immigration'a falan bildiriyor. Bu öğrencilik yükümlülüklerini yerine getirmiyor, haberiniz olsun diye. Devamı da kötü sonuçlanır yani. Öyle bir şey yapmayın tabii ki de. O yüzden birinci negatif yönü haftanın 5 günü okula gidecek olmanız. Buna şimdiden hazırlıklı olun. İkincisi, çalışma izninizin sınırlı olacak olması. Sadece yarı zamanlı çalışabileceksiniz. Bir vatandaş gibi, bir Work and Holiday vize sahibi gibi ya da çalışma izni sahibi kişiler gibi tam zamanlı çalışma izniniz olmayacak. O yüzden sınırlı bir şekilde çalışabileceksiniz. Bunu da bilerek gelin. Zorluklardan bir diğeri de İlk başta ev bulmanız çok zor olacak. Yani şöyle söyleyeyim, kendi başınıza ev tutmanız zor olacak. İlk başta paylaşımlı evlerde kalırsınız. İşte bu Unilodge gibi falan denilen öğrencilerin kaldığı yerlerde kalabilirsiniz. Öğrenci yurtları bulabilirsiniz. Buralarda kalabilirsiniz. Buralarda yaşamak için çok fazla referansa ihtiyacınız yok çünkü. Özellikle zaten öğrencilerin konakladığı yerler olduğu için öyle işte geçmiş maaş, bordrosu, referanslara falan çok gerek yok. Ama ev tutmak isterseniz gelir gelmez bunu yapamayabilirsiniz. Hatta yüksek ihtimal yapamayacaksınız. Çünkü Avustralya'da ev tutmak için daha önceki referanslarınız isteniyor. Özellikle Avustralya'da kaldığınız referanslar tabii ki. Yani Türkiye'deki referansı kimsenin önemsediğini sanmıyorum. O yüzden buraya ilk geldiğinizde böyle bir referansınız olmayacağı için payslipleriniz, maaş bordrolarınız, işte referans olarak göstereceğiniz Avustralyalı birileri falan olmayacağı için öncelikle kendi başınıza ev kiralamanız da zor olacak. O yüzden gelir gelmez kendi evinizi tutmayı düşünüyorsanız yanılabilirsiniz. Aksi durumlar var mıdır? Vardır tabii ki de ama ben de önce paylaşımlı evlerde kaldım. Paylaşımlı evlerde kalıp işte o kaldığım evin emlakçısından referans alarak öyle biriktirerek referanslarımı artık kendi başıma ev tutabildim. O yüzden ilk geldiğiniz zaman öğrenci olarak kendi başınıza ev tutamayabilirsiniz. Bunun da farkında olun. Bir başka zorluk. Gelince çalışmamız gerekiyor doğal olarak. Özellikle Türkler yani mutlaka çalışıyor. Eğer çok zenginseniz, çalışmanıza gerek yoksa çalışmazsınız ama genel olarak Türk öğrenciler çalışıyor.
haftanın 5 günü okula gidip aynı zamanda da çalışmak sizi biraz yorabilir. Çevremden de duyduğum şeyler. İkisini birlikte yürütmenin birazcık zor olduğu yönünde. Çünkü genel olarak ya Uber yapıyor ilk gelenler ya işte kafe restoranda çalışıyor. Yani sonuçta yorucu bir şey. Bir de gelenlerin hiçbiri 17-18 yaşında değil ya. 17-18 yaşındaysanız mükemmel, enerjiniz vardır, gençsinizdir falan. Ama gerçekten yaş birazcık artık böyle 27, 28, 30'a gidince haftanın 5 günü okul, haftanın 5 günü iş, geçim kaygısı, işte okul parası ödeme vesaire biraz yorabilir. Şöyle de bir sorun oluyor. Genelde kafe ve restoranlar, ya kafe restoran demeyeyim de genelde kafeler sabah açık oluyor ve akşam kapanıyor. Çok fazla açık kafe yok Avustralya'da. O yüzden siz kafede falan çalışmak isterseniz okulunuzun akşam olması gerekiyor. Çünkü sabah okula giderseniz kafelerde çalışamazsınız. O yüzden sabah kafede çalışıp akşam okula gitmek o yorgunluktan sonra bu da bir yorucu olabilir. Hani bunu gerçekten 5 gün yapmak bence çok zor. O yüzden yapanlara ve bu şekilde burada hayatını idame ettirenlere çok saygı duyuyorum. Bence kolay bir şey değil. Hem işte yarı zamanlı çalışarak okul ödemesini yapmak, ihtiyaçlarını karşılamak falan bence bunlar çok da basit olan şeyler değil. Bir de artı üstüne gurbeti ve böyle işte yalnızlığı, zorluğu falan eklersen negatif şeyler olabilir. Bu video birazcık size gerçekleri gösterme şeyi. Benden belki tekrar ediyorum. Benden belki hiç duymadınız çünkü ben bunların çoğunu yaşamadım. Haftanın 5 günü okula gitmedim. Dil okuluna gitmediğim için. İşte dil okulları biraz daha pahalı. Sertifika programlarından o kadar pahalı okul ücretleri ödemedim. Çok daha kolay geçti benim bu süreçlerim. Ama çevremden dil okuluna giden öğrencilere böyle dertlerini duyuyorum. Bunlardan da haberiniz olsun diye bu videoyu çekmek istedim. Bir diğer negatif yön. Eğer buraya borçla, harçla gelmişseniz hem o borcu ödemeniz, daha sonra hem burada okulunuzu ödemeniz, hem giderlerinizi karşılamanız falan filan zor olur arkadaşlar. Avustralya hükümeti sizden boş yere sanırım en son 50.000 dolardı. 50.000 dolar göstermenizi istemiyor. Bu boş yere değil. Tabii biraz zorlaştırıyorlar ama bu gerçekten siz buraya geldiğiniz zaman maddi sıkıntı çekmeyin. Cebinizde paranız olsun. İşte böyle şeyler yapmak zorunda kalmayın diye. Genelde de böyle şeyler de oluyor. Türkiye'den borç alıp harç alıp parayı bir şekilde gösterip buraya geliyorlar. Ama buraya geldikten sonra hem o borcu ödemek hem okul masrafı, her ay okula para vermek, işte baktın iş bulamadın, çalışamadın falan filan, bunlar zor olabilir arkadaşlar. O yüzden yanınızda gerçekten ama gerçekten parayla gelin. Yani borç harçla gelip bunu yapanlar var mıdır? Tabii ki de vardır. Ama bence stresli oluyordur. O yüzden onu da söyleyeyim. Hani şey düşünülüyor olabilir Türkiye'deyken. Ya bir gideyim de gerisini hallederim. Bir yeter ki bir ayak basayım da devamını ben hallederim diye düşünenler olabilir. Bunu da çok iyi anlıyorum. Çünkü vize süreci de çok stresli bir süreç. Ama buraya geldikten sonra da kimse size çiçekler serip, hoş geldin, nasılsın, işte evin burada, işte araban da bu, işin de bu, hazır gel otur demiyor arkadaşlar. O yüzden bunların farkında da olmanız bence sizin için iyi olur. Bir de geldikten sonra dediğim gibi çok uzak bir ülke, yalnızlık çekebilirsiniz. Ben ne yapıyorum diyebilirsiniz. İşte Türkiye'deki asıl mesleğinizi burada yapmadığınız zaman ben neden buraya geldiğimi bile sorgulayabilirsiniz. Bunlar çok normal arkadaşlar. Ama sadece gelmeden önce bunların farkında olursanız çok daha kolay geçer süreciniz. Saydığım zorluklar bunlar ve çevrenden duyduklarım. Her gün okula gidiyor olmak, ya zaten onun için gideceksiniz ama hem çalışmak zor olur. Benim arkadaşlarım da var, sadece okula gidiyor mesela. Sadece okula gidiyor öğrenci kafasıyla. Hiç çalışma derdi yok, işte ne bileyim okulunu ödeme derdi yok. Durum iyi olunca bunlara gerek yok tabii ama geneli buraya gelip hem çalışıp hem de okulunu ödediği için bu biraz geçim sıkıntısı yaşama ihtimali olabilir. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle yanınızda
parayla gelin. Yüklü bir parayla. Boş yere sizden gerçekten o para istenmiyor yani. Her şey olabilir. O yüzden bu. İkincisi, dediğim gibi referansınız olmayacak ilk başta. Ev bulamayabilirsiniz. Ev bulmak da biraz sorun olabilir. Çünkü yani şans biraz. Gerçekten ev bulmak şans. Bu arada ben şu anki evimizi 1 saatlik telefon güya 1 saat içinde buldum. Aradım, şak halloldu, 1 saat içinde ev tuttum. Bunu da merak ediyorsanız. Gerçi bununla ilgili bir video çekmiştim ama yeniden de çekebilirim. Avustralya'da ev nasıl kolay kiralanır? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunu yeniden güncellenmiş halinde çekebilirim bu arada. Öyle ev bulmanız biraz zor olabilir. Çünkü ev sıkıntısı da var. Ama bak böyle zor olabilir diyorum ama negatif olmasın. Ben bu zorlukların hiçbirini yaşamadım Allah'a çok şükür. Hani ben buradan böyle çok pozitiflik saçıyorum ama negatif yönleri de olabilir ama hiçbir negatif şey yaşamayacak da olabilirsiniz. Bak bu da olabilir. Mesela ben geldim, okul ödemem yoktu, işte evimi çok kolay buldum, sonra diğer evlerimi çok kolay tuttum falan. Hani negatif yönler kulağınıza küpe olsun. Bir de diğer küpenizde de deyin ki belki de bana denk gelmez. Belki de benim tüm işlerim yolunda gider falan. Bunu da unutmayın ama dediğim gibi bunları da bir bilin. Bana çok gelen sorulardan bir tanesi de Betül oraya geldiğimde iş bulabilir miyim? Bakın arkadaşlar, iş bulabilmeniz gerçekten çok fazla etmene bağlı. Kafe ve restoranlarda iş arıyorsanız bu sizin daha önce deneyiminizin olup olmadığına bağlı. İngilizcenize bağlı. Çalışma saatlerinize yani okulunuzun müsait olup olmadığına bağlı. Şansa bağlı. O an işte sizin sevdiğiniz bir yer, iyi maaş veren bir yer işçi arıyor mu? İşte falan filan. Hani çok şeye bağlı. O yüzden ben direkt şunu diyemiyorum size. Evet, geldiğinde iş bulursun. Ya da hayır, iş bulamazsın maalesef. Hani böyle bir şey diyemiyorum. Eğer diliniz iyiyse iş bulabilirsiniz. Dil çok önemli. İlk geldiğinizde eğer diliniz çok iyi değilse kafe restoranlarda iş bulma olasılığınız düşer. Çünkü onlar tabii ki de günlük konuşma dilini yapabilmenizi istiyorlar, insanları anlamanızı istiyorlar falan. Baktığımda da İngilizce, buraya gelenlerin İngilizce seviyesi ilk etapta düşük olduğu için de bu biraz zor olabiliyor. Ama bu değildir ki imkansız. Tabii ki de bulabilirsiniz. Geneli zaten gelince Uber yapıyor. Uber için dile de çok gerek yok. Onu yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi iş bulabilir miyim? Bak, hangi işi arıyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Hani bilemem ki, ofis işi mi istiyorsun? Kafe, restoran işi mi istiyorsun? Boyacılık mı yapmak istiyorsun? İnşaata mı girmek istiyorsun? Hani hepsinin farklı kriterleri var. Şuradan gideyim. Hepsinin farklı kriterleri var. Belki de inşaatta çalışmak için İngilizceye çok gerek istemiyorlardır. Yani gerek istemiyorlardır. İnşaatta çalışmak için İngilizceye çok bakmıyorlardı. Çünkü ben şu an inşaat sektöründe çalışan bir boyacı olduğum için çok da fazla diline bakmıyorlar. Deneyimine bakıyorlar, işi yapabilmene bakıyorlar. Şimdi senin ilk geldiğinde İngilizcen yeteri kadar yoksa, insanları anlamıyorsan, girmek istediğin işte deneyimin de yoksa, boyacılık olur, baristalık olur, işte garsonlukta bile deneyim arıyorlardı benim çalıştığım yerlerde. Garsonlukta da deneyimin yoksa bulman biraz zor olabilir. O yüzden gelmeden önce, bunu hep söylüyorum, gelmeden önce nerede çalışmak istiyorsanız onun hakkında Türkiye'de birazcık deneyim edinmeye çalışın. Gerçekten ama gerçekten inşaatta mı çalışmak istiyorsun? Deneyim elde et. Barista mı olmak istiyorsun? Bir kafeye gir, bir şeyler yap. Çünkü insanlar gerçekten deneyimi soruyor. Deneyim. Deneyimin var mı? Konuşabiliyor musun? Yani çoğu işte bu beyaz yakalılarda, beyaz yaka işlerinde de böyledir yani. Ben burada beyaz yaka olarak hiç çalışmadığım için onların çok detayını bilmiyorum. O yüzden hep örnek verdiğim şey boyacılık ve baristalık. Onlarda da vallahi deneyim soruyorlar. O yüzden buraya geldiğimde iş bulabilir miyim sorusunun cevabı çok farklı etmenlere bağlı. Eğer o kriterleriniz varsa bence bulabilirsiniz. Ama yoksa zor olabilir. Evet, aklıma gelen Avustralya'da öğrenci olmanın zorlukları bunlar. Bunların farkında olup gelin arkadaşlar. Benim videolarımda böyle çok her şey güllük gülistanlık falan filan olabilir. Hatta böyle duyuyorum, Betül işte öyle şeyler yapıyor, hayat bu kadar da kolay değil falan diyenler olabilir. Herkesin şartları ve herkesin yaşadığı şeyler farklı arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Ben burada öğrenci olmanın zorluklarını çok yaşamadım.
O yüzden de size çok gösterememiş olabilirim. Yaşasaydım gösterirdim. Bak benim kırsalda mesela ne zorluklar yaşadığımı çektim. Patronun beni tehdit ettiğini çektim. Hani öğrenciliğin zorluklarını yaşamış olsaydım vallahi onu da çekerdim ama işte yaşamadığım için böyle duyduklarımdan, çevremde gördüklerimden sizlere bunu anlatayım dedim. Çünkü beni böyle izleyip dil okulu öğrencisi olarak gelecekler olabilir. Bunların farkında olun. Evet, umarım yararlı bir video olmuştur. Sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Daha başka hangi videoları çekmemi istersiniz onları da yazabilirsiniz. Artık Sydney'deyim. Taşındım vallahi. Bir videoda neler oldu, ne yapıyorum falan filan onları çekebilirim. Ev turu çekebilirim belki. Ay ne kadar güzel çiçekler arkamda ya. Çok güzel. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Öptüm.